Herkese merhaba, Alaz Örgü kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere gördüğünüz bu cici yeleğin yapılışını anlatmaya çalışacağım. Yelek için kullandığım ip, bakın 100 gramı 250 metre olan bir bebe yünü, ip kalınlığına uygun olarak 3,5 numara şişle ördüm. Yelek bir yaş için uygun oldu. Bu yaş grubu için kullandığım ip bir yumaktan biraz daha fazla oldu. Yani 110 gram kadar ip yeterli oldu. Aynı modelden 0,3 aylık ördüğüm bu minik yelek için ise bir yumak fazlasıyla yeterli olmuştu. Şimdi kısaca yeleği anlatayım. 3 parça halinde ördüm. Önce arka parçayı ördüm. Bakın tamamı haraşo örgüden oluşuyor bu arada yelek. O nedenle yapımı kolay. Örgüye yeni başlayanlar bile rahatlıkla örebilecektir. Arkayı başladıktan sonra haraşo olarak kol kesimine kadar ördüm. Kollarda bakın şöyle kol kesimlerini yaparak arkasından kalan kısmını örerek arka parçayı tamamladım. Ardından ön parçaları ördüm. Önce düğme tarafını yine kol kesimine kadar ördükten sonra kol kesimini yapıp ardından kol kesimlerinin bitimiyle birlikte bakın yaka kesimlerine de başladım ve yaka kesimlerinin ardından bir miktar daha örerek gerekli uzunlukta ön parçayı tamamladım. Sonra ilik tarafını da ördüm. Toplamda 4 tane ilik açtım bakın. Siz ilik aralarını ve ilik sayılarını kendi isteğinize göre belirleyebilirsiniz. Diğer ön parçayı da ördükten sonra omuzlarda örerek birleştirdim. İlmekleri kapama yapmamıştım her parçanın bitiminde. Onları örerek birleştirdim. En sonda yan dikişlerini yaparak yeleği tamamlamış oldum. Dediğim gibi yaklaşık bu bir yaş grubu için bir yumaktan biraz daha fazla bir ip gitti, 110 gram kadar. Sizin öreceğiniz yaş grubuna göre ihtiyaç duyduğunuz ip miktarı değişecektir. Ölçülerini de söyleyeyim. Bir yaş için yaklaşık beden genişliği 27 cm kadar oldu. Beden boyu da kol kesimine kadar 20 cm, kol kesiminden sonra 11-12 cm kadar. Yani toplam uzunluk 31-32 cm kadar oldu. Evet, böylece kısa bir bilgilendirmeden sonra yapmak isterseniz birlikte yapılışına başlayalım. Evet, cici yeleğimizi örmeye başlayalım. Bu gördüğünüz yeleği 0,3 aylık bebekler için örmüştüm. Videoda ise 1 yaş bebekler için anlatımını yapmaya çalışacağım. Kullanacağım malzemeden bahsedeyim öncelikle. İpim bakın 100 gramı 250 metre olan anti peeling özellikli bir bebe yünü. Kalın bir ip değil. O nedenle 3,5 numara şişle öreceğim. Ben misinalı şiş kullanacağım ama dilerseniz normal şiş de kullanabilirsiniz. Ayrıca bu kol kısmındaki ilmek alma noktasında bir tığa ihtiyacımız olacak. Onun için de 2,5-3 milimlik bir tığ işinizi görecektir. Şimdi dediğim gibi beden 1 yaş çocuklar için uygun olacak. Şimdi standart beden tablolarına baktığımızda yaklaşık olarak 1 yaştaki bu beden genişliğimiz 28-29 cm civarındadır. Benim kullanacağım ipin kalınlığına göre yaklaşık 58-60 ilmek bu genişliği bana sağlayacak. Siz farklı kalınlıkta, farklı özellikte bir ip kullanacaksanız önce bir deneme örgüsü örüp onun üzerinden ölçebilirsiniz. Ya da bu iplerin üzerinde verilen işte 10 santimetre 10 santimetre için gereken ilmek sayısı ve sıra sayısı bilgileri vardır. Bunlardan da faydalanarak yaklaşık olarak ilmek sayınızı hesaplayabilirsiniz. Videonun ilerleyen dakikalarında birkaç beden için daha sayıları vermeye gayret göstereceğim. Şimdi dediğim gibi bir yaş için 60 ilmek alarak arka parçadan örmeye başlayacağım. İpimi bir miktar ayırıyorum, 60 ilmeğe yetecek kadar. Ardından ilmek alarak başlıyorum. Dilediğiniz yöntemle ilmek alabilirsiniz. Ben klasik kuyruk metoduyla bu şekilde ilmeklerimi alıyorum. 60 ilmek alıp gelelim. Evet, ilmekleri aldım. Toplamda 60 ilmek. İpin ucunda bir miktar kalmasına özen gösterdim. Çünkü yeleği ördüğümüzde yan dikişlerini yapacağız. O dikiş için bu ipi kullanabiliriz. Şimdi 60 ilmekle örmeye başlayalım.
Yeleğin tamamı haroşa örgüden oluşuyor. O nedenle kolay bir yelek. Düz örerek örüyorum ben haroşoyu. Yani örgünün hem önünde hem de arkasında düz öreceğiz ilmeklerimizi. Şimdi ilk sıra olduğu için ilk ilmeği örüyorum. Bundan sonraki sıralarda örmeyeceğim. Düz örerek devam ediyorum. Sıranın sonuna dek düz örüyorum. Devam ediyorum. Bakın sıranın sonuna geldim. Son ilmeği de düz örüyorum. Çevirdiğimde örgünün şu an ön yüzüne dönmüş oldum. İlk ilmeği örmeden alıyorum. Bakın örgümüz boyunca ilk ve son ilmek uygulamamız bu şekilde olacak. İlk ilmekleri örmeden alacağız. Son ilmekleri düz öreceğiz. Dediğim gibi haroşa için hem ön yüzde hem arka yüzde bütün ilmekleri düz örüyorum. O nedenle düz örerek devam edeceğim. Şimdi örgünün bu kısmında arka parçanın kol kesimine değin. Yani bakın şu noktaya kadar hiçbir detay yok. Başladığımız ilmek sayısıyla yani 60 ilmekle her iki yönde düz örerek devam edeceğiz. Ta ki kol kesimine gelene dek. Onu da şu çizimden göstereyim. Planladığım yükseklik bakın yaklaşık 20-21 santimetre kadar örmeyi düşünüyorum. Bir yaş için uygun olacaktır. Bu süreç boyunca bütün ilmekleri düz örerek devam edelim. Ardından birlikte kol kesimlerine başlayacağız. Evet, yeleğin arkasını örmeye devam ettim haroşa örgüyle. Şu an 48 haroşa sırası oldu. Uzunluğu da yaklaşık 19,5-20 santimetreye yakın. Siz uzunluğunu dilediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Şimdi bu noktada bakın şu arka parçanın kol kesimini yapacağız her iki tarafta. Bunun için şöyle kenarlardan 9 ilmek sayıp her iki tarafta da birer tane işaretleyici yerleştirdim. Şimdi kol kesimine birlikte başlayalım. Şimdi burada ilmek almamız gerekecek. İlmek alırken de videonun başında da söylemiştim. Bir tığ yardımıyla ilmek alacağım ben. Siz dilerseniz direkt şişe ilmek alma yöntemiyle de ilmek alabilirsiniz. Ama böyle daha güzel durduğunu düşünüyorum. Şimdi kenarlara 6'şer tane ilmek alacağım. Şöyle yapıyorum. Tığımla ilk ilmeği şişten çıkartıyorum. Ardından bakın şöyle ipimi şişe şöyle dolayarak bir tane ilmek oluşturuyorum. Devam edeceğim. Toplamda 6 tane ilmek alacağım. Bakın ipi arkaya geçirdim. Tekrar bir ilmek daha aldım. Devam ediyorum. İpi yine arkaya aldım. Bir ilmek daha aldım. Bakın şu an 3 tane ilmek oldu. Devam edip 6'ya tamamlayalım. Şöyle yine ipi arkaya geçirip bir tane ilmek alıyorum. 4 oldu. 5 oldu. 6 oldu. İpi şöyle tekrar arkaya alıp bu ilk çıkardığım ilmeği tekrar şişime geriye takıyorum. Şu an örgünün bu tarafına 6 tane ilmek almış olduk. Örmeye başlayabiliriz. Şimdi hem buradaki bu lastik kısmını bir yandan haroşa olarak örerken bir yandan da kenardan kesmelere başlayacağız. Şu kol oyuntusunu oluşturabilmek için. Onu da şöyle yapıyoruz. İlk 6 ilmeği örüyoruz. 1 2 3 4 5 ve 6. Şimdi sıradaki 7. ilmek ki bu tığımızla aldığımız ilk ilmek aslında. Onu yanındaki ilmekle keseceğim. Şimdi ben bu kesme ilmeklerinin ters olarak görünmesini istiyorum. Düz olarak görünmesini tercih etmedim. O nedenle ön yüzden ters olarak görünebilmesi için bu tarafta örgünün ön yüzünde olduğum için ters örerek kesiyorum. Bakın bu 2 ilmeği ters örüyorum. Şimdi bir tane ilmek kesmiş oldum. Bakın ayrıca kadar geride 7 tane ilmek kaldı. İkisini birlikte aldığım için burada 7 tane ilmek kalmış oldu. Devam ediyorum. Geriye dönüyorum. Şimdi bu tarafa devam etmeyeceğim. Bu kısmı öreceğim. İlk ilmeği şöyle örmeden aldıktan sonra kalan 6 tane ilmeği örüyorum.
Tekrar çeviriyorum. Ön yüzüne tekrar geldik şimdi. Yine burada kesmemi yapacağım 6 ilmekten sonra. İlk ilmeği aldım. 6'ya tamamlayacak şekilde örüyorum. 3, 4, 5, 6. Bakın şişte 6 ilmek oldu. Yine 7 ve 8. ilmekleri, bakın her birinde bir ilmek daha kayarak gövdeden kesmiş oluyorum bu uygulamayla. Kesiyorum 7. ve 8. ilmekleri ters örerek örgümü çeviriyorum devam etmeden. İlk ilmeği yine örmeden alıyorum. Hep aynı işlemi yapacağız. Kalan ilmekleri örüyorum. Tekrar çevirelim ön yüzümüzü. 6 ilmek örelim. Altı ilmeği ördükten sonra 7. ve 8. ilmekleri ters örerek kesiyorum. Bakın ayraca doğru yaklaşıyoruz. Devam ediyorum. Tekrar ön yüzdeyim. İlk 6 ilmeği alıyorum. Yedinci ve 8. ilmeği ters örerek kesiyorum ve geriye dönüyorum. Bu işleme devam edeceğim ayraca gelene dek. Evet, bakın 6 tane ilmek ördüm. Ayrıca 2 tane ilmek kaldı. Onları keserek alıyorum ve ayraca ulaşıyorum. Artık bunu çıkartıyorum ve örgünün diğer kısmına doğru devam ediyorum. Bakın ilk kesme kısmını tamamladık. Bundan sonraki süreçte 2 kere de tekli kesmeler yapacağız. Onları da yine göstereceğim. Şimdi örgünün diğer tarafına, diğer kol kesimine doğru ilerleyip sırayı tamamlayalım önce. Evet, devam ederek bakın diğer tarafta işaretlediğim noktaya geldim. Onu da geçerek sıranın sonuna doğru örüyorum. Bu taraftaki işlemimizi arka yüzden yapacağız. Evet, sırayı tamamladım ve örgümü çevirdim arka yüzüne. Şimdi yine tığ alıyorum öncelikle ve 6 tane ilmek alıyorum buraya. Ne yapmıştık? Şöyle ilk ilmeği tığımıza dışarıya alıp şu şekilde ipi etrafında, şişin etrafında dolayıp ilmekler almıştık. 1 oldu. 2 3 4 5 6. İpi tekrar şöyle arkaya alıyorum ve bu ilmeği tekrar şişe geriye takıyorum. Ve ardından örmeye başlıyorum. Altı ilmeği örüyorum. Evet, 6 tane ilmeği ördükten sonra şimdi burada yine kesme yapacağız. Diğer tarafta söylemiştim, kesmelerin ön yüzden ters görünmesini istiyorum ve diğer taraftaki kesmemiz ön yüzde olduğu için ters örerek kesmiştik. Şimdi örgünün arka yüzündeyim. Bu yaptığım kesmenin diğer yüzde ters görünebilmesi için bu yönde düz kesme yapmam lazım. Sadece buna dikkat edelim. Düz kesme yaparken de ilmeklerin duruşu bakın şöyle sola eğik duruyor benim örme şeklime göre. Onların yönünü düzeltmek istiyorum. Bakın 7. ve 8. ilmekler. Her ikisinin de şöyle yönünü çevirdim. Bakın bu defa sağ eğik duruyor.
Bu 6 ilmekten sonra 7. 8. ilmeği bu şekilde düzelttikten sonra birlikte keserek alıyorum ve tekrar geriye dönüyorum. Burada yine ilk ilmeği örmeden alacağım. Şöyle bakın. Ördüğüm ilmeği sağ şişe geçirip ipi arkaya alarak örmeye devam ediyorum. Bir kesmemizi tamamladık. Devam edelim aynı şekilde. Tamamen aynısı olacak. İlk 6 ilmeği yine örüyorum. 3, 4, 5 ve 6. Şimdi bakın bu ilmeğimin yönü düzgün, ilk ilmeğin, ama diğer ilmeğim yine sola eğik durduğu için onu düzeltiyorum sadece. 7. ve 8. ilmekleri görüntüsünü bu şekilde getirdikten sonra yönlerinin birlikte keserek alıyorum. Tekrar geriye dönüyorum. Ördüğüm ilmeği şöyle sağ şişe alıp ipi arkaya geçiriyorum ve örmeye devam ediyorum. Bir kez daha göstereyim. Alt ilmeği örüyorum. Altı ilmekten sonra 7. ilmeğimin yönü düzgün. Onu sabit tutup 8. ilmeğin yönünü şöyle düzeltiyorum. Bunu daha düzgün gözükmesi için yapıyoruz. Ve sonra bu iki ilmeği birlikte keserek alıyorum. Çeviriyorum. 3 kere oldu. Devam edeceğiz. Ayraca kadar bütün ilmeklerimiz bitinceye dek. Evet, son kesme için tekrar başladım. Kenardan 6 ilmeği örüyorum. Ayrıca geldim. Bakın son 2 ilmek. Onları da yine birlikte düz örerek kesiyorum. Evet, bu taraftaki kesmeyi de tamamladık. Şimdi devam edelim. Sıranın sonuna kadar düz örerek bu sırayı tamamlayalım. Evet, sıra sonuna kadar ördüm. Tekrar çeviriyorum şimdi. Örgünün tekrar ön yüzündeyiz. Bakın şöyle her iki taraftan kesmelerin nasıl göründüğünü göstereyim size. Şu an ilk kısmını tamamladık kesmenin. Her iki taraftan 2 tane ilmeğimiz eksildi. Toplamda 4 ilmeğimiz eksildi. 60 ilmekte başlamıştık. Şu an 56 tane ilmeğimiz var şişte. Şimdi kesmenin ikinci kısmında 2 kere de tekli kesmeler yapacağız. Onu da hemen nasıl yapacağımızı göstereyim. İlk 6 ilmeği yine örüyorum. 7. ve 8. ilmekleri hatırlarsanız sağ tarafta nasıl yapıyorduk kesmeyi? Ön yüzde olduğumuz için ters örerek ipi öne aldım ve 7. 8. ilmekleri birlikte ters örerek kesiyorum. Sonra düz örerek yine haroşamıza devam ederek diğer tarafa geleceğim. Sırayı düz örerek tamamlayalım. Sırayı tamamladım. Şimdi arka yüzde bu taraftaki kesmeyi yapalım. Yine ilk 6 ilmeği örüyorum. Dört, 5 ve 6. Bu taraftaki kesmelerimizi hatırlarsanız düz örerek yapmıştık. Ön yüzden ters görünmesi için. O nedenle yine ilmeklerimin önce yönünü düzeltiyorum. 7. ve 8. ilmeğin. Düzelttikten sonra tekrar ikisini birlikte alarak düz örerek kesiyorum ve devam ediyorum. Şu an her iki tarafta bir kesme yapmış olduk. Aynı işlemi bir kez daha tekrarlayacağız. Şimdi sırayı tamamlayalım. Şimdi tekrar ön yüzdeyim. Bir kez daha tekli kesme yapacağız. Son kez artık. Yine ilk 6 ilmeği örüyorum. 7. ve 8. ilmekleri ön yüzde olduğum için ters örerek kestim ve sonra devam ediyorum. Düz örerek sırayı tamamlıyorum. Sırayı tamamladım. Şimdi arka yüzdeyim. Bu taraftaki son tekli kesmeyi de yapacağım. İlk 6 ilmeği örüyorum. 7. ve 8. ilmekleri düz örerek keseceğim. Onun için önce yönlerini düzeltiyorum.
İkisini birlikte alarak kesiyorum. Evet, böylece kesmelerimiz tamamlandı. Şu an şişte 52 ilmeğimiz kaldı. Şöyle göstereyim görüntüsünü. Her iki tarafta da güzel bir kesme, kol kesimi oluşmuş oldu. Şimdi bundan sonra bakın şuradan göstereyim. Aynı ilmeklerle devam ederek arkayı öreceğiz. 52 ilmekle istediğimiz uzunluk olana kadar bu kol kesiminden sonra öreceğiz. Ondan sonra arka parçayı tamamlayacağız. Evet, kol kesiminden sonra arkayı örmeye devam ettim. Bakın şu koldaki haroşaları saydığımda buradan itibaren toplam 36 haroşa sırası oldu. Uzunluğunu da yine kol kesiminden itibaren ölçersem 12 santimetre oldu. Şu an toplam boy da yaklaşık 31-31,5 santimetre kadar. Şimdi bu ölçüler bir yaş için uygun. Ben bu noktada arkayı tamamladım. İpimi kestim ve ilmekleri yedek bir şişe geçirdim. Çünkü ön parçalarla tamamladığımda o ön parçaları örerek birleştireceğim. Omuz kısımlarını örerek birleştirmeyi planlıyorum. Şimdi arka parçamız bu şekilde tamamlandı. Kenara alıyoruz. Ön parçaya geçeceğiz. Ön parça için şöyle göstereyim. Bakın öncelikle bu yeleği ben bir erkek bebek için öreceğim. Dolayısıyla düğmeler sağ tarafta olacak. Yani sağ taraf düğme tarafı, sol taraf ilik tarafı. Bu tür örgülerde önce düğme tarafını örmek daha mantıklı. Çünkü bu düğme tarafını örüp bitirdiğinizde düğmelerin yerlerini üzerinde işaretlerseniz eşit bir şekilde ilikleri açmanız mümkün olur bir sonraki parçada. Şimdi kız bebek için örecekseniz düğme tarafının solda olması gerekir. Dolayısıyla önce sol tarafı örmeniz daha uygun olacaktır. Şimdi çizimden yine bir bakalım. Yaklaşık genişliği ön parçamızın da 15 santimetre olacak. Buna uygun olarak ben ilmek sayısını 34 ilmek olarak başlamayı planlıyorum. Evet, ön parçaya başlayalım. İlmek alarak yine başlayacağız. Tıpkı arkada olduğu gibi ilmeklerimizle kol kesimine değin. Şu kısmı yani bakın. Başlangıçtan kol kesimine kadar 48 haroşa sırası örmüştük. Bu kısımda başka hiçbir fark olmayacak. İlmeklerimizde haroşa örüyor olacağız. Ben kısaca yine başlangıcını göstereyim. 34 tane ilmek alarak başlıyorum. Evet, 34 tane ilmek aldım. Yine ucunda bir miktar ip bıraktım. Yan dikişinde kullanmak üzere. Şimdi örmeye başlıyorum. Yine haroşa öreceğiz. Hem önde hem arkada düz örerek bütün ilmekleri devam edeceğim. Başlangıç ve bitiş ilmeklerim de yine aynı şekilde olacak. İlk ilmekleri örmeden alacağım. Son ilmekleri düz öreceğim. Bu şekilde ön parçamızı kol kesimine gelene dek yani 48 haroşa diş olana kadar örelim. Evet, yeleğin sağ ön parçasını arka ile aynı uzunluğa gelene kadar yani 48 haroşa sırası ördüm. Şöyle bakın, sağ ön olduğu için düğme önü bu tarafta duracak. Dolayısıyla şu an sıra başındayım. Bu taraf ön tarafı yani düğme bandının olduğu taraf, diğer taraf kol kesimini yapacağımız taraf. Şimdi önce kol kesimini yapacağım. Arkasından hemen bir sonraki sırada yaka için kesmelere başlayacağım. Şimdi bu sırayı örüyorum çünkü kol kesimi sıra sonunda yapılacak. Evet, sıra sonuna kadar ördüm. Bakın yine burada kenardan 9 ilmek sonrasına bir işaretleyici taktım. Şimdi arka yüzden kol kesimine başlayacağız. Bunun için önce yine ilmek alıyorum. Tıpkı arkada olduğu gibi tığla şöyle ilk ilmeği çıkardıktan sonra ipi şişe dolayarak 6 tane ilmek alıyorum. Evet, 6 ilmek aldım. Bu ilmeği de şişe takıyorum ve örmeye başlıyorum. Kesme işlemi tamamen arkada yaptığımız gibi olacak. İlk 6 ilmeği örüyorum öncelikle.
7. ve 8. ilmekleri keseceğim şimdi. Hemen örgünün yönüne bakıyorum. Şu an arkadayız. Sağ önü örüyoruz ve arka yüzündeyiz örgünün. Ön yüzde ters görülebilmesi için düz keseceğim ilmekleri. O nedenle yine bakın bu iki ilmeğin yönünü önce değiştiriyorum. Ve sonra düz örerek kesiyorum. Ve buradan geriye dönüyorum. Tamamen arkada uyguladığımız kesme tekniğinin aynısı. İlk ilmeği örmeden alıp diğer ilmekleri örüyorum. Şimdi tekrar çevirip örgüyü yine aynı işlemi tekrarlayacağım. Bir kez daha göstereyim. İlk 6 ilmeği örüyorum. Yedinci ve 8. ilmekleri, bu ilmeğimin yönü düzgün. Diğerini şöyle çevireyim. Yönlerini düzelttikten sonra birbiriyle örerek kesiyorum ve geriye dönüyorum. Bu işlemi arkada olduğu gibi bakın ayrıca kadar olan bütün ilmekler bitinceye dek tekrarlayalım. Evet, son kesmeyi yapacağım şimdi. Yine ilk 6 ilmeği örüyorum. Sonraki 2 ilmeği birlikte kesiyorum. Bakın ayrıca geldim. Bundan sonra artık geriye dönmeden devam edeceğim. Sırayı düz örerek tamamlıyorum. Evet, sırayı tamamladım. Şöyle bir ne yaptığımıza bakalım. Bakın şu kesme kısmını ördük. Arkada olduğu gibi 2 tane de tekli kesme yapacağız. Bundan sonraki sıralarda ama aynı zamanda yaka kesmesine de başlayacağız. Şimdi ön sıradayız. Bakın yaka tarafındayım. Bu sıra itibariyle yaka kesimine başlayacağım. Onu da şöyle yapıyorum. İlk 2 ilmeği ördükten sonra 3 ve 4. ilmekleri şöyle biraz bollaştırayım. Birlikte sağ keserek bakın bu şekilde önden şişimi geçirip birlikte örerek alıyorum. Böylece yaka için ilk kesmeyi yapmış oldum. Bütün yaka kesmelerimizi hep ön yüzlerde yapacağız. Yani arka sıralarda yapmayacağız. Dolayısıyla 2 sırada bir kesme olmuş olacak. Şimdi bu yaka kesmesini yaptıktan sonra sıranın sonuna doğru ilerliyorum. Evet, sırayı tamamladım. Şimdi arka yüzü çevirdiğimde ilk tekli kesmeyi yapacağım. Toplam 2 tane olacak. 6 ilmeği örüyorum yine. Sonra 7. ve 8. ilmeklerin yönlerini düzeltiyorum. Ve birlikte düz örerek ilk tekli kesmeyi yapıyorum. Sırayı tamamlayalım. Sıra başında tekrar yaka kesimi yapacağız. Evet, sırayı tamamladım. Şimdi ön yüzde ikinci yaka kesimini yapalım. Yine ilk 2 ilmeği örüyorum. Ardından 3 ve 4. ilmeklerde şöyle birlikte sağ kesme yapıyorum. Ve ikinci kesmemizi yapmış olduk. Devam edelim. Sıra sonunda kol kısmında son kol kesimini yapacağız. Evet, sırayı tamamladım. Şimdi son tekli kesmemizi yapalım. İlk 6 ilmeği örüyorum. Sonra kesmemizi yapıyoruz. İlmeklerin yönünü düzeltiyorum. Ardından 2 ilmeği keserek kol kesimini tamamlıyorum. Şimdi sıra başına kadar devam edelim yine. Evet, şöyle ne yaptığımıza bir bakalım. Kol kesimini tamamladık bakın. Arkayla birebir aynı oldu.
Önden de şu ana dek 2 tane kesme yaptık. Şimdi bundan sonra kol kesmelerini artık yapmayacağız. Bitti. Düz örmeye devam edeceğiz bu tarafa. Ama yaka kesmelerimiz devam edecek. Bunu da birlikte yapalım bir tane daha. Birinci ilmeği örmeden aldım. İkinci ilmeği ördüm. Yani 2 ilmekten sonra 3 ve 4. ilmekleri bakın şöyle biraz bollaştırıyorum. Şişi önden geçirip ikisini birlikte örerek alıyorum. Bir kesme daha yapıyorum. Bu şekilde yaka kesmelerine devam edelim. Sadece ön yüzlerde, arka yüzde kesme yapmıyoruz. Belli bir ilmek sayısına kadar buna devam edeceğiz. Ondan sonra kesme yapmaksızın öreceğiz. Ben bu kısmı öreyim. Kaç kesme yaptığım bilgisini paylaşacağım sizinle. Evet, yaka kesmelerini de tamamladım. Bakın şöyle oldu. Toplam 14 kere kesme yaptım. Başlangıçta 34 ilmeğimiz vardı. Kol kesiminde 4 ilmek eksildi. 30'a düştü. 14 ilmekte yaka için kestiğimizde geriye kalan ilmek sayısı şu an şişte 16 ilmek oldu. Şimdi bu 16 ilmekle bakın arka ile aynı uzunluğa gelene dek kesme yapmaksızın haroşa örmeye devam edeceğim. Toplamda şu kol kısmından sayarsak 36 haroşa sırasıydı arka parçamız. Aynı şekilde aynı uzunluğa gelene dek haroşa örmeye devam edelim. Evet, yeleğin sağ önü için yaka kesmelerinden sonra yeterince ördüm bakın 16 ilmekle. Şu kenardaki kol kesiminden başlayan haroşa sıralarını sayarsak toplamda 36 sıra oldu şu an. Bakın arkayla aynı uzunluğa ulaştı ve böylece bu önü tamamlamış oldum. Bu noktada ipimi kestim ve ilmekleri yine yedek bir şişe taktım. Şimdi bu noktada şunu da söyleyeyim. Eğer siz benim yapacağım gibi örerek birleştirme yöntemini kullanmayacaksanız bu omuzlarda, arka için de geçerli, bu ön parçalar için de geçerli. Yeterli uzunluğa geldiğinde bitmesi gerektiği noktada yani ilmeklerinizi keserek kapatabilirsiniz ve iğne ile dikerek birleştirebilirsiniz. Şimdi bu önle işimiz bitti. İkinci öne başlayacağız. Sol öne. Sol ön ilik önü olacak aynı zamanda. Şimdi ilik yerlerini belirlemek için daha önce de söylediğim gibi bu bitirdiğimiz ön parçada ben ilikleri işaretledim. Nasıl işaretlediğimi de söyleyeyim size. Alttan 4 haroşa sırasından sonra bakın şöyle şuradan sayıyorum. 1, 2, 3, 4 sıra sonra ilk işaretleyiciyi yerleştirdim. Bu bizim ilk ilik sıramız olacak. 14 sıra aralıklarla devam ettim ikinciyi, yine 14 sıra aralıkla üçüncü ve tekrar 14 sıra aralıkla dördüncü düğme yerinde işaretledim. Bakın toplamda 14 tane düğme oldu ve burada kesmelere de 2 sıra kalmış oldu. Uygun bir yerleşim oldu bence. Siz de yeleğinizin uzunluğuna göre bu ilik aralarını eşit bir şekilde ve istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. İkinci öne başladığımızda da bu ilik yerlerini biliyor olduğumuz için kolaylıkla iliklerimizi açabiliyor olacağız. Şimdi ikinci ön parçaya başladım. Yine aynı şekilde 34 ilmekle başladım. Diğer önde olduğu gibi. 34 ilmekle başlayıp 4 tane haroşa sırası ördüm. Şu ilk ilik sırasına gelene dek. Şimdi bu sırada ilik yapımını göstereceğim. Ama şöyle duracağı için bakın bu ön parçamız ilik sıranın sonunda olacak. Dolayısıyla sıranın sonuna kadar önce öreceğim. Son 5 ilmeğe kadar örüyorum. Evet, son 5 ilmeğe kadar ördüm. İleğimizi şöyle yapacağız bakın. 2 ilmeği şu an yani kenardan 4. ve 5. ilmek oluyor bunlar. Şöyle sağa doğru birlikte keserek alıyorum. Bir tane kesme yapıyorum. Ardından ipimi şöyle bir kere doluyorum. Bu doladığımız ip bizim iliğimiz olacak. Kenarda 3 ilmek kaldı. Onları örerek sırayı tamamlıyorum. Arka sırada kenar ilmeğini örmeden alıp devam ediyorum. Bakın 3 ilmekten sonra 4. ilmek ilik ilmeğimiz. Onu bu şekilde alıyorum. Sonraki ilmeğimi de örüyorum ve devam ediyorum. Bakın iliğimiz burada oluştu. Bu şekilde örmeye devam edelim. Bir sonraki iliğimiz dediğim gibi 14 haroşa sırası ördükten sonra olacak. Yani haroşa örmeye devam edeceğim.
Bu ilik sırası zaten iliğimiz görünüyor. Buradan itibaren sayacağım. 14 haraşo sırası olduğunda aynı şekilde ikinci iliği açacağım. Yine benzer şekilde üçüncü ve dördüncü ilikleri de açacağım. Bunun sonucunda kol kesimine kadar 48 haraşo sırasını tamamladığımızda kol kesimine geleceğiz. Yine orada birlikte devam edeceğiz. Evet, ilk iliği birlikte açtıktan sonra 14 haraşo sırası aralıklarla ikinci, üçüncü ve dördüncü ilikleri de açtım. Ardından 48 sıraya tamamlamak için örgüyü 2 sırada haraşo örmem gerekli. Onu da ördüm. Şimdi kol kesimine geldim. Şimdi bakın bu parçamız da bu şekilde duruyor yeleğin bütününde. Dolayısıyla kol kısmı sağ tarafta, yani baş kısmında sıranın. Yine kenardan 9 ilmeği işaretledim. Ve aynı şekilde kol için şimdi ilmek alacağım. Tığımı alıyorum o nedenle. Artık biliyoruz. Hep aynı şekilde bakın. Tığla 6 tane ilmek alıyorum. Evet, ilmekleri aldım. Hemen örmeye başlayalım. Altı tane ilmeği ördükten sonra şimdi örgünün ön yüzü burası. O nedenle ters kesme yapacağım. İpi öne alıp 7. ve 8. ilmekleri kesiyorum. Örgüyü çeviriyorum. İlk ilmeği örmeden alıp diğer ilmekleri düz örüyorum. Evet, bu son iki sırada yaptığımız işlemi ayrıca kadar olan ilmekler bitene dek tekrarlıyoruz. Evet, kesimler bitiyor. Bakın son kez ayraçtan önceki iki ilmeği kestim. Ve şimdi örmeye devam ediyorum. Bu sırayı tamamlayacağım. Arka sırayı da düz örüp tekrar bu başa kadar geleceğim. Evet, tekrar kol kesimi tarafında sıra başındayım. 2 tane tekli kesmelere başlayacağız bu sırayla birlikte. Aynı zamanda diğer tarafta yaka kesimine de başlayacağız. İlk 6 ilmeği örüyoruz. Ardından bir tane kesme yapıyorum ters örerek. Sonra devam ediyorum son 4 ilmeğe kadar. Evet, son 4 ilmeğe geldim. Bakın bu 2 ilmeği sağ kesme yaparak bu şekilde birlikte alıyorum ve ilk yaka kesmesini yapıyorum. Kalan 2 ilmeği örüp sırayı tamamlıyorum. Şimdi arka sıranın tamamını yine düz örerek bitireceğiz. Evet, tekrar ön yüzdeyiz. İkinci ve son tekli kesmemizi yapalım. Altı ilmeği ördüm. Ters örerek son kesmeyi yaptım ve devam ediyorum son 4 ilmeğe kadar. Son 4 ilmekteyim. Yine yaka kesimini yapacağım. 2 ilmeği sağ kesme yaparak birlikte alıyorum ve 2 ilmeği de örerek sırayı tamamlıyorum. Evet, şimdi kol kesimini tamamladık.
Yaka kesimimiz sadece devam edecek bundan sonra. Şimdi arka sırayı düz örerek başa kadar geleceğim. Hep ön sıralarda, artık burada kesmemiz yok. Bir sonraki ön sırada örmeye başlayacağım. Son 4 ilmeğe kadar gelip burada yine bir kesme yapacağım. Arka sırayı yine düz öreceğim. Hep ön sıralarda son 4 ilmeğe geldiğimizde yaka kesimini yaparak 16 ilmeğe düşmüştük hatırlarsanız bir önceki önde. 16 ilmeğe kadar devam edeceğim ki bu 14 yaka kesimi demek. Onu tamamladıktan sonra yine aynı uzunluğa gelecek kadar şuradan sayalım haroşaları, aynı diğer önlü olacak kadar kesmeksizin örmeye devam edelim ve bu önü de tamamlayalım. Bu kısımda başka bir detay yok. Örüp ondan sonra tekrar birlikte devam edelim. Evet, bu önü de tamamladım. Bakın, kesmeleri yaptıktan sonra aynı uzunlukta olacak şekilde 16 ilmekle ördüm ve bu önde bitmiş oldu. Şimdi omuz birleştirmeye başlayalım. Şimdi yeleğimizin 3 parçasını şöyle durması gerektiği şekilde koyarsak, bakın 2 tane ön parçamız ve arka parçamız bu şekilde durmalı. Şimdi birleştirirken birleştirmemizi örerek birleştirme yapacağız ve ters tarafından yapacağız örgünün. Şimdi burası örgünün ön parçasının ön yüzü, bu tarafta arka parçanın dış yüzü. Şimdi şöyle yapıyorum, bunu şöyle çevirdiğimde bakın her ikisinin dış yüzleri burada birbirine bakacak şekilde oldu. Ters yüzleri dış taraflarda kaldı. Şimdi bu şekilde İkisini yan yana tutuyorum. Daha önce bu birleştirme yöntemini şişle yapmıştık. Bu defa tığla yapacağım. Şöyle ipi alıyorum. Tığımı da aldıktan sonra karşılıklı ilmekleri şimdi burada birleştireceğiz. Bakın öndeki şişten, ki o arka parça önde şu an, ön parça arkada. Şöyle ilk ilmeği tığıma alıyorum. Arkadaki şişten de ilk ilmeği alıyorum. Ve ipimi alarak 2 ilmeği de şöyle geçiriyorum ve çıkartıyorum ilmekleri şişten. Bir daha gösteriyorum, bakın. Bu bir tane ilmek tığda kalsın. Öndeki şişten bir ilmek, arkadaki şişten bir ilmek. İkisini de bu şekilde alıyorum ve bakın ilmekleri şişlerden çıkartıyorum. Sonra bu oluşan ikinci ilmeği ilk ilmeğin içinden geçiriyorum. Bu şekilde kesmeye devam edeceğiz. Bir daha yapalım. Ön şişten bir ilmek, arka şişten bir ilmek. İkisini de ipimi geçirdikten sonra şişten çıkartıyorum. Oluşan ikinci ilmeği ilk ilmeğin içinden geçiriyorum. Dediğim gibi bu işlemi örgünün ters yüzünden yapıyoruz. Devam edelim. Birkaç tane yapayım. Evet, bakın bu şekilde kapatmış oluyoruz. Bütün ilmekler bitene kadar yapalım bu işlemi. Evet, bakın arka şişte, yani ön parçadaki bütün ilmekleri bitirdim. Şöyle göstereyim. Bakın bu şekilde birleşmiş oldu. Kol dikişi hiç belli olmaksızın yapılmış oldu. Şimdi devam edelim. Şimdi şu an arkanın ara ilmeklerindeyiz. Ardından diğer ön parçanın ilmeklerini yine kapatacağız. Ön omuzda 16 tane ilmeğimiz olduğu için burada da arkada 16 ilmek kalana kadar bu ensedeki ilmekleri de yine kapatacağım. Tığla başlamışken yine tığla devam edebiliriz. Bakın şöyle yapacağım. Bu ilmeği alıyorum. Örüp diğerinin içerisinden geçiriyorum. Aynı şekilde bunu örüyorum. İçinden geçiriyorum.
Dediğim gibi son 16 ilmek kalana dek ensedeki ilmekleri bu şekilde kapatacağız. Evet, sayıyorum. Bakın şişte 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15 ilmek kaldı. Bir tane de burada şu an 16 tane ilmek var. Şimdi diğer ön parçayı yine alalım. Bu ön parçayı da yine tersinin dış yüze gelmesi için bakın şöyle çevirdikten sonra şu an ters yüzü dışta kaldı. Düz yüzü içte kaldı. Arka ile birlikte iç yüzleri birbirine bakıyor yine. Şimdi aynı şekilde bu iki parçayı birleştireceğim. Yine tığımızla bu omuzu da birleştireceğiz. Öndeki şişten ilk ilmeği aldım. Arkadaki şişten yine ilk ilmeği aldım. İpi her ikisinden geçirdim ve ilmekleri şişten çıkardım. Devam edelim. İkinci ilmekler. İlmekleri şişten çıkardım ve bir önceki ilmekle kestim. Devam ediyorum. Son ilmeklerdeyim. Onları da alıyorum ve kesme işini de tamamlamış oluyorum. Evet, şöyle bir bakalım bakın. İki omuzu birleştirdik. Arka ensedeki ilmekleri de kesmiş olduk. Şimdi bu iplerimizi alt tarafta gizleyeceğiz. Temiz bir omuz birleştirme işi olmuş oldu bakın. Dediğim gibi bu ilmekleri altta gizleyerek yürütebilirsiniz. İç kısmı aldıktan sonra burada yürüterek gizleyebilirsiniz. Şöyle de bir sabitleyelim. Diğer bütün kalan ipler için aynı işlemi yapabilirsiniz. Evet, iplerin uçlarını iç kısımlarda gizledikten sonra düğmeleri diktim. Aynı zamanda bir tane yan dikişi yaptım. Şimdi diğer dikişi birlikte yapalım. Başlangıçtan arta kalan ipe bir iğne geçirdim. Şimdi dikmeye başlayalım. Dış yüzünden, yani örgünün ön yüzü dışlarda kalacak şekilde şöyle önce hemen ipim bu tarafta, hemen bu tarafa şöyle bir geçiyorum. Sonra bakın şu kenarlardaki haroşa ilmeklerin kenar ilmeklerinden dikeceğiz. Kolay bir dikiş yöntemi. Buradaki ilk haroşa sırasının kenar ilmeği bakın şu. Önce ondan geçiyorum. Ardından diğer taraftaki ilk haroşa sırasının kenar ilmeği, o da şu bakın. Oradan da geçiyorum. Şimdi ikinci sıralara geçelim. Bakın ikinci sıra burası zaten görünüyor. Buradan karşıki sıramız yine burası. Bu taraftan karşı taraf. Hem kolay bir yöntem hem de görüntüsü
Gayet güzel, hiç belli olmayan bir dikiş tekniği. Kaç tane daha yapayım? Şu kenar ilmekler, bakın buradan karşı taraftaki kenar ilmek. Buradan şuraya. Buradan şuraya. Evet, bu şekilde. Bakın içten de böyle görünüyor. Bu şekilde bütün yan dikişimizi yapalım. Sonra kol lastik kısmını da dikelim ve yeleği tamamlayalım. Evet, yan dikişini de tamamladığımda bakın yelek bitmiş oldu. Son görüntüsü de bu şekilde. Hem sade, hem yapımı kolay, hem de kullanışlı güzel bir yelek oldu. Bakın arkası da böyle. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Son olarak daha küçük ve daha büyük bedenler için kaç ilmekle nasıl yapılmalı konusunda bir çalışma yaptım. Onu paylaşmak istiyorum sizinle. Öncelikle bu vereceğim sayılar yaklaşık değerler olacak. Benim örgüme göre, benim kullandığım ip kalınlığına göre, aynı zamanda çocuğun fiziksel özelliklerine göre de değişecektir. Siz kullanacağınız ipe göre ve çocuğunuzun özelliklerine göre ufak düzenlemeler yapabilirsiniz. Ben standart ölçülere göre tahmini yaklaşık değerler konusunda bir çalışma yaptım. Şimdi şöyle bakın, bu çalışmayı ördüğümüz bu 1 yaş için zaten sayıları biliyorsunuz. 4 farklı beden için daha yaptım. 0-3 ay için, 6 ay için, 1,5-2 yaş için ve 3,5-4 yaş için. Bir tanesi üzerinden anlatacağım. Diğerleri de zaten aynısı. Anlatımımı da bu daha önce ördüğüm 0-3 ay için ördüğüm bu minik yelek üzerinden yapayım. Burada kullandığım sayıları anlatayım size. 0-3 aylıkta o yelek, bakın şöyle. Arkanın beden genişliği 0-3 ay için yaklaşık 24 santimetre olması gerektiğini düşünerek 52 ilmekle başladım. Kol kesimine kadar uzunluğu 15 santimetre, kol kesiminden sonra yaklaşık 10 santimetre olmalı 0-3 ay için, ona göre ördüm. Kol kesimleri her beden için bu arada aynı videoda anlattığım şekilde olacak. Bu şekilde arkayı tamamladıktan sonra ön parça için genişliği yaklaşık 13 santimetre yeterli olacağını düşünerek 30 ilmek başladım. Yine kol kesimine kadar uzunluk aynı 15 santim. Kol kesiminden sonra yine 10 santim. Bu arada bu ön yaka kesimi için yaptığım kesim sayısı 12 tane oldu 0-3 ay için. Bunun sonucunda da omuzda kalan ilmek sayısı 14 oldu. Burada anlattığım şekilde diğer aylar için de sayıları buralarda paylaştım. Örneğin 6 ay için 56 ilmek başladım arkayı. Önü de 32 ilmek başladım. Mesela kesme sayısı da yaka kesme sayısı da 13 oldu 6 aylık için. Bunun gibi 1,5-2 yaş ve 3-4 yaş için de sayıları paylaştım. Bu sayıların ekran görüntüsünü alabilirsiniz. Bu sayfanın görüntüsünü diğer sosyal medya hesaplarından da paylaşabilirim isterseniz. Bu şekilde diğer yaş gruplarına göre yine yeleklerinizi örmeniz yaklaşık değerlerle mümkün olacaktır. Umarım işinize yarar. Evet, böylece bu videonun da sonuna gelmiş oldum. Bu çalışmayı da tamamlamış oldum. Umarım sizler de beğenmişsinizdir ve yapmayı arzu edersiniz. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Beğeni ve yorumlarınızı esirgemeyin. Bir sonraki videoda görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın. Sevgiyle kalın.